ben Gülsen Çamlı. Şuşut Çamlı. Ben Tire'de doğdum 1937 yılında. Annem Giresun'dan, babam Karaferye'den gelmiş. Ama şeyde evlenmişler, yani Giresun'da evlenmişler. Benim babam Karaferye doğumlu, fakat 16 yaşında gönüllü asker olarak Bağdat'a gidiyor. 7 sene orada kalıyor. Ve orada hatta evlenip bir de oğlu oluyor. Ama hanımı gelmiyor Tire'ye. Yani Türkiye'ye dönmüyor, Karaferye'ye. Bırakıp dönüyor. Hatta oraya da anlatmıştım. Artık babaannemler 7 sene beklemişler, en küçük oğulları. Mevlüt okutuyorlar ruhuna. O gün baba Karaferye'ye dönüyor. Mevlüt şenliğe dönüşüyor. Ondan sonra da zaten mübadele şeyi başlıyor. Babam orada yeni bir evlilik yapıyor ama beraber dönüyorlar. Eşi ölüyor, veremden. Ondan sonra işte babam tekrar Giresun'a gidiyor. Benim baba aile bir kısmı İstanbul'a, bir kısmı Giresun'a yerleşiyor. Bir şekilde babam Tire'ye geliyor. Çok sıkılıyor yine. Giresun'a gidiyor abisine. Orada annemi görüyor. Annemle evleniyor. Annem 3. hanımı oluyor babamın. Gelelim eşimin tarafına. Kayınvalidem, bir tek büyük abimiz Osman abi orada doğmuş. Bir de sırasında mübadele sırasında bir oğlu daha oluyor. Onu vapurda artık bebek olarak götürüyor. Gemide 2 çocukla çok zor zamanlar geçirmişler. Hatta ölen çocukları denize attıklarını biliyorum derdi kayınvalidem. Sonra geliyorlar İzmir'e. Urla'da bir adada 40 gün kalıyorlar. Karantinada kalıyorlar. Ve orada İbrahim'i kaybediyor. Bebeği. Çünkü çok zor şartlarda, düşünün, çok muntazam, her şeyle konforlu bir evden sonra kocaman bir mağazada, bir adada, yani bir sürü insan. Kim bilir neler yaşadılar, neler çektiler. Mübadele mecburen olmuş kızım, biliyorsun. Aynı şeyler hem Rumlara hem Türklere. Ben çok da kitap okudum, çok ağladım bu konularda. Ne yapsınlar? Artık yok yani, mecburen, anlattım ya kayınvalidemin halini. Valla babamlar da herhalde aynı şekilde. Kayınvalidemin de Tire'yi seçmesi Terzi'de, Karaferye'de, Terzi'de duymuş. Karaferye'ye benzer, çok yeşil, çok güzel bir yer diye. Ve o çok mutluydu Tire'de olmaktan. Han veriyorlar. Kayınpederim çok narin bir insandı. Askerliğinde de bir rahatsızlık geçirmiş. Yani ona iş yapmak çok zor gelmiş. Onun için kayınvalidem sert ve otoriter bir kadındı. O hanın idaresini ele alıyor. Yıllarca o yapıyor, idare ediyor ve Tire'de Hancı Fatma Hanım diye bilinir. Sonra çocukları büyüyor. 3. benim eşim. Annesini işten almak için o feragat ediyor okumaktan. O geçiyor işin başına. Sonra da otel yapmıştı. Yani Tire'nin 2 sayılan otelinin sahibiydi. Ben bu arada kız lisesinde okuyorum İzmir'de. 2. sınıftan 3. sınıfa geçtim. O arada görümcem evlendi. Ben okulda olduğum için görememiştim. Çocukluktan beri arkadaşım. Dediler ki hadi gel Gülsen, Güner'in evini gör. Fakat Güner'in evi yerine biz kayınvalidemin evine gittik. O arada da Fikret yeni otelini yapmış. Fikret abi var ama bilmiyorum fazla. Ondan sonra baktık, o da geldi. Hoş geldiniz dedi. Bak, bize oteli falan gezdirdi. Eve gidiyoruz. Kız kardeşim benden 5 yaş küçük. O çocuk sana çok baktı. O çocuk sana çok baktı diyor. Ben de onu böyle cimdiriyorum yollarda. Birkaç gün sonra kayınvalidem geldi. Böyle böyle biz Gülsen'i istiyoruz demeyin. Ben artık nasıl ağlıyorum görseniz. Ben okuyacağım. Nereden çıktı bu? Fakat babam
Bana diyor ki kızım bak görürsen bir tek senin mürüvvetini görürüm. Ama o zaman da ben dedim ki madem ki istiyorsunuz ben görüşeceğim. Nişanlanacağız ama ben bu çocuğu tanıyacağım. Eğer anlaşırsam evlenirim, anlaşmazsam ben okuyacağım. Peki dedim. O zaman düşün kaç yıl önce kabul etti. O zaman yani Fikret'i tanıyınca çok iyi bir insan olduğunu anladım. Kısmetmiş, evlendik. Babam çok mutlu oldu. Yani evime geldi, gördü her şeyi. Çok çok mutlu oldu gerçekten. Hele küçük kızımı böyle omuzunda gezdirdi. İşte böyle evlendik. Ondan sonra Belgin Hanım geldi. Çok zor 2 doğumla 2 evlat sahibi olduk. Onları da okuttuk çok şükür. Bugünlere geldik. Şimdi de evlat sefası sürüyorum çok şükürler olsun. Tire güzel bir şehir, tarihi bir şehir. Tabii etnik kökenler varmış. Her türlüsü Yunan'da varmış, Rum'da varmış. Ermeni pek duymadım ama Yahudi mahallesi vardı Tire'de yani. Biliyorum. Benim arkadaşlarım vardı Ester falan. Onlar sonra ortaokuldan sonra gittiler İsrail'e. Taşındılar ve şimdi yok tabii artık kalmadı. Ama çok sık gelip Tire'de kalıyorlar otelde ve Tire'yi ziyaret ediyorlar aileler. Yani şey yapmamışlar, unutmamışlar, vazgeçmemişler şehirlerinden. Çok modernleşti, çok değişti. Eskiden tutucu tarafı çoktu, dindar tarafı çoktu. Şimdi de o kadar çok okulumuz var ki yüksek okullar, sağlık liseleri, çok güzel bir devlet hastanemiz var. Bir de Belgin'le Atilla'nın yaptığı Trefen Lisesi var. Anadolu liseleri var, 2 tane. İmam Hatip Lisesi var. Her şey var yani. Sağlık lisesi var. Ve güzel bir yapılaşma oldu. Yani yollarımız geniş. Fakat çok yeşil bırakmadılar. İşin kötüsü o. Güzelim tarlalar maalesef hep ev oldu. Zamanla ne yiyecek bu insanlar diye de konuşuyoruz yani. Çünkü o topraklar kolay kolay 200-300 senede gelmez bir daha meydana. O güzelim topraklar, helva gibi topraklar hep arsa oldu, apartman oldu, yazık oldu. Küçük kızım benden önce gördü Karafelli'yi ablasıyla. Ben o ara herhalde ameliyat geçirmiştim, ondan gidemedim. Çok mutlu geldiler. Çok hoşlarına gitmiş tabii baba toprağını görmek. Güzel olmaz mı Berivancığım? Mutlaka. Ben de aynı şeyleri hissedeceğim. Kısmet olur gidersem. Belki de ağlayacağım oralarda duygulanıp. Onlar da öyle olmuş. Çok mutlu olmuşlar, çok duygulanmışlar. Güzel bir şey, çok güzel kısmet olup görmek.